yaşlarınızın başında bir gece hayatınız değişse ne yapardınız? İşte bu sorunun cevabı bedensel engelli Süleyman Akbulut'un hikayesini anlatıyor. Dışarı çıkmalıyım diye düşündüm. Ama dışarı çıkmak için de bir sebep gerekiyordu. Sadece dışarı çıkmak için çıkılması bana doğru bir yol olarak gelmiyordu. Ve bu noktada işte engelliler için bir şeyler yapmak, hayata bir şeyler katmak kaygısıyla arayışa girdim. Ve ilk zaten siz arayışa girince bir şekilde zaten bir vesile de geliyor, sizi buluyor. Nitekim de öyle oldu. Bir beyin cerrahının oluşturduğu bir gruba katıldım. Omurilik felçlerinden oluşan bir gruptu bu. Bu grup ilk yardım dersleri vermek üzere o beyin cerrahı tarafından eğitimlerden geçiriliyordu. Ben de o grupla birlikte okullar, polis okulları, askeri birlikler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarında ilk yardım eğitimleri vermeye başladık. Amacımız burada şuydu. Ben bir omurilik felçli oldum bir kaza sonucu. Ama ne yaparsam insanda, toplumda omurilik felcini azaltabilirim kaygısıydı. Ve çok ciddi dönüşler aldık ve o 150 bin kişi içerisinde, eğitim verdiğimiz kişiler içerisinde sakatlanmaktan kurtulan insanlar sonra gelip bizi bulmaya başladı. Bu çok keyif vericiydi. Tabii bu engelliliğin önlenmesine ilişkin bir şeydi. Ama sonuçta ben de bir engelliydim. Ve engelliler için de bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bu noktada sivil toplum kuruluşları çalışma gündeme geldi. Süleyman Akbulut, yardım temelli çalışan engelli örgütlerine eşit ve engelsiz yaşamın bir lütuf değil, en temel insan hakkı olduğunu anlatmak için yola çıktı. 2008 yılına kadar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde çalışmalarda bulundu. Daha sonra kurduğu Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ile birlikte 40 tane sivil toplum örgütüne eğitimler verdi. Bakanlıklara ya da kamu kurum kuruluşlarına şunu sordum. Sizin grubunuzda mevzuat gereği engelli ataması yapılmayan kadro var mı? Sivil toplum alanındaki çalışmalardan kamusal alandaki hukuk mücadelelerine kadar derneklere birçok noktada yol gösterdi. Bu derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları yaparken engelli bireylerin topluma katılımına ilişkin verilerde eksiklikler olduğunu fark eden Süleyman Akbulut, yürüttüğü projelerde bu verilerin kayıt altına alınmasını sağladı. Düzenleyici ve kural koyucu kurumların çalışmalarına temel oluşturdu. Ben bu çalışmaların içine kişisel olarak girdiğimde üniversite öğrencisiydim, 2. sınıftaydım. Ve bir şeylerden rahatsızdım. Fakat çözümün nasıl elde edileceğini, kazanımların nasıl elde edileceğini bilmiyordum. Dolayısıyla benim kişisel hayatımda yarattığı en büyük fark yöntem öğretmek oldu. Yani kazanım elde etmek için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Bu oldu. Engellilik, evet benden bacaklarımın aldı, hani bacaklarımı yürüme fonksiyonunu aldı ama bana çok şey de kattı. Yani sivil toplum alanındaki çalışmalar olsun, kendi bireysel gelişimim olsun. Her anlamda bana bir zenginlik ve değer kattı. Ben sadece sivil toplum alanındaki çalışmalarımı görmüyorum bunun engelliliğimin bir sonucunu olarak mesela. Bir de romancı tarafım var. Ben her şeyi düşünürdüm ama bir romancı olabileceğimi hiç düşünmezdim. Nitekim özellikle 2000'li yıllardan başlayan yazma süreci sonucunda 2 tane romanım Doğan Kitap'tan, yani Türkiye'nin en saygın yayın evlerinden yayınlanma fırsatı buldum. Süleyman Akbulut kendi engelinden dolayı hayata küsmedi. Tam tersi sokağa çıktı. Kendisi gibi milyonlarca engelli için mücadele etti. Erişimin, topluma eşit katılımın engelliler için bir lütuf olmadığı, onların uluslararası yasalara tanınmış yasal hakları olduğu anlayışını sivil toplumda yaygınlaştırmak için çalıştı. Onlarca sivil toplum örgütünün gelişmesine yardımcı oldu. Milyonlarca engellinin hayatına kimsenin görmediği dokunuşlarda bulundu. Hem kendi hayatında hem de Türkiye'deki 8 milyonun üzerindeki engellinin hayatında kocaman bir fark yarattı.